Merhaba, ben Çağla. Sivil toplum alanında kültürel miras projeleri yöneticisiyim. Ben Mustafa, arkeoloğum. Video serimizin bu bölümünde size tarihi eser tescilinin ne olduğunu ve tarihi binaların tescil edilme sürecini anlatacağız. Biraz ön bilgiyle başlayabiliriz. Neler tarihi eser kapsamına girer? Ülkemizde kültür varlıkları ile ilgili düzenlemeler 2863 sayılı kanun olarak da bilinen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanunun 6. maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları 4 ana kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan birincisi korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19. yüzyıl sonuna kadar inşa edilmiş olan taşınmazlar. İkincisi 19. yüzyıldan sonra inşa edilmiş olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca korunmalarına gerek görülen taşınmazlar. Üçüncüsü sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları. Dördüncüsü ise tarihsel önemleri sebebiyle ne zaman inşa edildiğine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış evlerdir. Türkiye'de 2019 sonu itibariyle 113.137 taşınmaz tarihi eser olarak tescillidir. Bunların büyük bir çoğunluğu, yani 71.114'ü bu video serisinin asıl konusu olan sivil mimari eserleridir. Yani hanlar, çeşmeler, tarihi evler gibi. Devletin imkanları göz önünde tutularak örnek durumda olan ve ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser, korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenir ve koruma bölge kurullarınca da tescil edilir. Bu durumda örneğin bir yapının sadece 19. yüzyıl veya öncesinde yapılmış olması, onun taşınmaz kültür varlığı olarak tescili için yeterli değil. Taşınmazın 19. yüzyıldan önce yapılmış olmakla beraber örnek durumda olması, ait olduğu devrin özellikleri yansıtması gerekmektedir. Ayrıca örnek durumda olan ve ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan tüm eserlerin de tescili zorunlu değildir. Eğer koruma bölge kurulları bu tür eserlerden yeteri kadar korunmaya alındığına kanaat getirirse, eser 19. yüzyıl ve öncesi yapılmış ve ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan örnek durumda olsa dahi korunmaya alınmasına gerek görmeyebilir. Peki tarihi eser tescili nasıl yapılır ve hangi kurumlar yapar? Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tespiti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşü alınarak yapılır. Yapılacak tespitlerde kültür ve tabiat varlıklarının tarihi, sanatsal, bölgesel içerikleri ve diğer özellikleri dikkate alınır. Devletin imkanları göz önünde tutularak örnek durumda olan ve ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser, korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenir. Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili yapılan tespitler, Koruma Bölge Kurulu kararı ile tescil olunur. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idaresinde veya denetiminde bulunan vakıflara ait taşınmazlar, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kilise, kervansaray, medrese, han, hamam, çeşme ve benzeri korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti ve envanterlenmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılır. Tescil kararları, tescil olunan taşınmazın kadastral bilgileriyle birlikte tapu siciline şerh düşülmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarına ilişkin tescil kararları maliklere tebliğ edilir. Mülk sahibi olun veya olmayın, siz de herhangi bir tarihi yapının tescil edilmesi için başvurabilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz ilde yetkili olan koruma kuruluna resmi bir dilekçe yazabilirsiniz. Dilekçenizde ilgili taşınmazın açık adresi, ada parseli ve ekinde görsellerini belirtmeyi unutmayın. Başvuruda bulunduğunuz yapıya ait ada parsel bilgilerine ekranda linkini gördüğünüz Tapu Kadastro parsel sorgulama uygulamasından erişebilirsiniz. Dilekçenizin işleme alınmasından sonra ilgili taşınmazın tespiti için Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarından bir ekip oluşturulur. Ekip teknik bir çalışma sonucunda taşınmazın varlığını saptar ve değerlendirmelerde bulunur. Bu tespitin kıstasları yönetmelikle belirlenmiştir. Bir fiş dolduran uzmanlar bunu Koruma Bölge Kurulu'na gönderirler ve son kararı kurul verir. Bununla birlikte ilgili gereklilikleri sağlayan tescilli tarihi yapılar size bazı maddi avantajlar sağlamaktadır. Eğer tarihi binanız İstanbul Boğazı'na yer alan bir yalı köşk değilse veya bu yapıdan ticari olarak yararlanmıyorsanız emlak vergisi ödeme zorunluluğunuz yoktur. Ticari olarak kullanılan tarihi yapılar bu vergilerin yarısını öder. Aynı zamanda tarihi binanızın korunma, restorasyon projelerine dair devlet destekleri mevcuttur. Bu kapsamda daha fazla bilgi edinmek için tarihi ev restorasyonu için finansman araçları videomuzu izlemeyi unutmayın.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.